Bavyera'nın göz bebeği Münih'ten merhabalar. Bu videoda Münih'i gezeceğiz. Şu an Temmuz ayının sonlarına doğru bir gündeyiz. Ama acayip yağmurlu bir hava var. Bakalım bu gezi nasıl olacak? Münih'teki toplu taşıma ağ gelişmiş durumda. Şehrin merkezinde kalmasanız bile çevreye giden banliyö trenleri var. Tek biniş bileti 4 euro 10 cent ama günlük bilet alırsanız 9 euro 70 cent, böyle daha uyguna geliyor eğer gün içinde farklı yerlere de seyahat etmeyi planlıyorsanız. Change here for regional and long distance services and Güne Folyats'ta bir kahvaltıyla başlıyoruz. Buraya mutlaka rezervasyon yaptırın. Genelde çok kalabalık oluyor çünkü. İlk durağımız Marienplatz. Burası şehrin merkezi ve şu sağda gördüğümüz binada belediye binası. Belediye binasının kulesine asansörle çıkılabiliyor. Biletler 7 euro. Buradan şehir manzarası görülebilir ve kule 85 metre yüksekliğindeymiş. Belediye binasının iç avlusundayız. Bu bina 1800'lü yılların sonunda neogotik tarzda inşa edilmiş. Belediye binası 2. Dünya Savaşı'nda neredeyse tamamen yıkılmış ancak aslına uygun olarak restore edilmiş. Almanya'daki aslında diğer birçok şehirdeki bina gibi. Şu karşıda gördüğüm Meryem Ana heykeli bu veba salgından şehir kurtulduktan sonra buraya dikilmiş ve şehrin koruyucu sembollerinden biri. Saat 11'e yaklaşıyor ve belediye binasının karşısında bir sürü turist birikmiş. Şimdi ben de o tarafa geçeceğim çünkü birazdan bir gösteri başlayacak. Yukarıda düğün sahnesini izledik. Şimdi aşağıda vebadan kurtuluş dansını yapıyorlar. Ve bu dansı gerçekten 7 yılda bir canlı olarak Münih'te sergiliyorlarmış. Bir sonraki 2026 yılında. Gösterisi bitti. Bu gösteri yaklaşık 7 dakika sürüyor. Yani 11'i 7 geçeye kadar yakaladınız yoksa ertesi gün. Belediye binasının karşı tarafında kafeler, restoranlar yer alıyor. Yağmur gördüğünüz gibi gezmeye asla engel değil. Münih'in bir başka simgesel yapısı olan Frauenkirchen'in içindeyiz şu an. Burası da savaşta tamamen yıkılmış ve yeniden yıkılmış. Bu kilisedeki simgelerden biri de şeytanın ayak izi. Kilisenin yapımı sırasında bir şeytanın burayı ziyaret ettiği söyleniyor ve sinirlenip bu şekilde yere ayak izini çıkarmış. Şeytanın ayağı herhalde 44-45 numara varmış. Bugün hava çok kapalı, o yüzden kartpostaldan daha iyi anlatabilirim. Bu kilisenin kubbeleri soğan kubbe şeklinde. Bu da bu bölgeye özgü bir mimari yapıymış. Bunlar Steinkrug adı verilen kapaklı bira bardakları. Orta Çağ döneminde hastalıklardan korumak için kapak zorunluymuş. Ve 2004 yılına kadar şöyle bir kural varmış. Hiçbir binanın yüksekliği bu kulelerin yüksekliğini aşamaz diye. Ancak 2004 senesinde bu kural kaldırılıyor. Aslında şehrin silüeti bu şekilde bozulmamış bu zamana kadar.
Bu kubbeleri çıkıldığında söylendiğine göre açık bir havada Alp dağları bile görülebiliyormuş. Münih'te ziyaretçisi en çok olan kiliselerden biri, şeytanın ayak izi insanların ilgisini epeyce çekiyor. Münih'in önemli pazarlarından birine geldik. Burası Viktualienmarkt. Viktualien Latince'de gıda, yiyecek anlamına geliyormuş ve bu pazar 200 senedir kuruluyor. İlk olarak belediye binasında orada kurulmaya başlamış, ancak pazar büyüdükçe, genişledikçe buraya almışlar. Burada şu an 140 civarında küçük dükkan var. Peynir, salam, taze sebze, meyve, turşu, meze, sos, aklınıza gelebilecek birçok ürünü burada deneyip tadabilirsiniz. Bu tezgahta balın yan ürünleri de var. Mesela burada bal sabunu var. Daha önce hiç denediniz mi böyle bir şeyi? Bu bölgede denilebilecek diğer bir şey de peynir. Böyle farklı tatlarda, farklı aromalarda peynirler satılıyor bu pazarda. Hepsi de çok iştah açıcı duruyor ama kahvaltıdan kalktım. Şu an hiçbir şey deneyebilecek durumda değilim. Pazarın ortasında bir de bira bahçesi bulunuyor. Bira bahçesi bu bölgeye özgü gene geleneklerden biri. Bu pazara yerliler de geliyor, yani sadece turistlerin geldiği bir pazar değil. Yine enginarlar dikkatimi çekti. Pazarda fiyatlar biraz yüksek normale göre. Enginarın tanesi 3 euroydu. Bu köşedeki dükkanın adı salatalık köşesi. Burada salatalık turşusu satıyorlar. Bavyera'daki köy veya kasabalarda böyle upuzun maviye, beyaza boyanmış direkler görürsünüz meydanlarda. Bu direğin adı Mayıs direği. 1 Mayıs'ta burayı süslüyorlar. Ve üstünde de Bavyera yaşamına ait figürler görüyorsunuz. Örneğin burada birisi bira fıçılarını taşıyor. Yukarıda bira servis ediyor. İşte Luna Park. Orada az önce belediye binasında gördüğümüz o veba dansı yapılıyor gibi. Pazarda aynı zamanda tropikal meyvelere rastlamak da mümkün. Pazarın çevresinde ünlü düşünürlerin, sanatçıların böyle küçük heykelleri yer alıyor. Karşıdaki manavda az önce Malatya kayısısı gördüm. Tatlı kayısı, küçük tatlı kayısılardan vardı. Yani bu pazarda anladığım kadarıyla yok. Yine Türkiye'den gelen kurutulmuş sebzeler. Pazarlarda satılan diğer bir ürün de değişik çeşitteki mantarlar. Ben şu sarı mantarı denemiştim. Tereyağıyla gerçekten çok güzel oluyor tavada. Ama büyük mantarları çok beğenmedim açıkçası. Şu standta da trüf mantarı satılıyor. Bu mantarın 1 gramı 1 euro. Yani burada gördüğünüz her bir mantarın tanesi yaklaşık 20 eurodan başlıyor fiyat olarak. Pazarda görmeyi beklemediğim şeylerden biri de bu çorbacı dükkanı oldu.
Münih'teki dükkanlarda Oktoberfest kıyafetleri de satılıyor. Bunlar buranın geleneksel kıyafetleri. Fiyatları da birazcık yüksek tabii ki, el yapımı olduğu için. Kanalı uzun zamandır takip edenler biliyor, gittiğim her şehirde mutlaka emlak fiyatlarına da bakıyorum. Mesela Münih'te 3 odalı yaklaşık 80 metrekare bir daire 580 bin euro. Şurada da 2 oda 38 metrekare 350 bin euro. Yani şöyle söyleyeyim, bu fiyata Dortmund'da bahçeli bir ev alınabilir şehrin biraz dışında. Viktualienmarkt'ta yer bulamadık ve yağmur çok şiddetlendi. Merkeze geri geldik. Nespresso'nun belediye binasına bakan güzel bir kafesi var. Burada hem kahve alabilirsiniz hem de ünlü şeflerin yaptığı öyle dizayn pastalardan yiyebilirsiniz. Hugendubel isimli kitapçıya da girip onun da kafesinde oturabilirsiniz. O da aynı şekilde belediye binasına bakıyor. Münih adı ilk kez tarihte 1100'lü yıllarda görülüyor kaynaklarda. Burası aslında Benedikt'in keşişlerinin kurduğu bir şehir. Almanca'da Mönch keşiş anlamına geliyor. Şehrin adı da buradan geliyor. Mönch işte zamanla München olarak değişmiş. 13. yüzyıldan işte 1918'lere kadar Münih'i tek bir hanedanlık yönetiyor. Bu hanedanlığın adı Wittelsbach ve şehirdeki birçok yapıyı onlar kazandırmış oldu. Alman Avcılık ve Balıkçılık Müzesi'nin önündeyiz. Burada bir domuz, bir de balık heykeli var. Almanya'da eski çağlardan beri domuz avlamak böyle bir asil avı olarak görülürmüş. O yüzden de bu heykelin burnuna dokunmanın şans getirdiğine inanıyorlar. Şans getirsin. Karşımızda gördüğümüz bir şehir kapısı. Buranın adı Karlstor. Bu da Orta Çağ'da diğer şehir kapıları gibi şehrin savunmasını güçlendirmek için yapılmış. Münih'in en ünlü birhanesi olan Hofbräuhaus'a geldik. Burası 1500'lerin sonunda Bavyera Dükü tarafından kuruluyor. İlk olarak saray için bira üretilirken daha sonra halka açılıyor. Bu birhanede de Hitler ilk büyük toplantısını yapıyor. 1920 senesinde o toplantıya 2000 kişi katılıyor ve maalesef Nazi propagandası bu şekilde diğer birhanelere de sıçrıyor ve oralarda da bu geniş kitleleri etkilemeye devam ediyor. Bu birahaneye sürekli gelen müdavimler var ve onların 616 tanesi için bira bardakları burada böyle saklanıyor. Binanın farklı bölümleri var ve hepsine ayrı rezervasyon yaptırılabiliyor. Bahçesi gerçekten çok güzel. İçerisi bayağı gürültülüydü. Çıkışta küçük bir hediyelik eşya dükkanı var. Buradan da hatıralık bir şeyler alabilirsiniz. Avrupa'nın en büyük şehir parklarından biri olan İngiliz bahçelerine geldik. Tabii ki yağmurdan dolayı kimse yok, cumartesi günü olmasına rağmen. Karşımızda Çin Kulesi bulunuyor. Bu kulenin çevresinde Münih'in en büyük bira bahçelerinden biri var. Yaklaşık 7000 kişi kapasiteli. Gün içinde ahşap kuleden canlı müzik yapılıyor.
Burası akşam 10'a kadar açık. Hava güzel olsa iğne atsanız yere düşmeyecek bu yerde. Şimdi kimseler yok. Bu bahçe 370 hektar büyüklüğünde, yani New York'taki Central Park'tan daha büyük. Geçtiğimiz aylarda Münih'e bir kere daha gelmiştim. Onda da arkadaşlarımla bisiklet turu yapmıştık ve bu parktan geçmiştik. Öyle bir turu da mutlaka öneririm Münih'te. Çünkü insanlar çok farklı yaş gruplarından ve öyle dengeli bir grup oluşturuyorlar genelde. Çok fazla yormayacak hızlarda tüm şehri bisikletle rahatça gezebiliyorsunuz. Parkın içinde kilometrelerce uzunlukta bisiklet yolları var. Bu parkta aynı zamanda dalga sörfü yapılıyor. Mutlaka Münih videoları izlediyseniz denk gelmişsinizdir. Zamanında bu kanallar temizlendikten sonra nehir çok hızlı bir şekilde akmaya başlıyor ve belli noktalarda bu şekilde dalgalar yaratıyor. Sörfün esas yapıldığı noktaya geldik. Ancak ilginç olan şu ki parkın girişinde sörf yapmak ve suya girmek yasaktır yazıyor. Buradaki insanlar kendileri risk alarak bu sporu yapıyorlar. Münih'te bugünü bitirdik. Ancak size başka önerilerim de var. Eğer vaktiniz olursa Muka Müzesi var. Sokak Sanatları ve Çağdaş Sanatlar Müzesi. Onun dışında Paleontoloji Müzesi var. Burada dinozor fosilleri de görülebilir. Bir de son olarak Bira Müzesi var. Orada da Oktoberfest ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bu beni daha çok video çekmek için motive ediyor. Yorumlarda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda buluşuruz. Evet, kapanışı da Münih Fuar noktasından yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.